Evet dostlar, ağızdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan pidesini nasıl yapıyoruz en detaylı ve en açıklayıcı şekilde sizlere aktarmaya, anlatmaya çalışacağız. Bu videodan sonra Ramazan pidesi yapamayan kimse kalmayacak. İlk olarak bir kabımızın içerisine 4 su bardağı unumuzu ekledik. Ardından bir paket mayamızı ekliyoruz. Buradaki mayamızın instant maya olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Direkt olarak instant bir paket mayamızı unumuzun içerisine ekliyoruz. Ardından 3 çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. 1 yemek kaşığı şekerimizi ekliyoruz. Ve ardından bu eklemiş olduğumuz malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Katı malzemelerimizi güzelce karıştırma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi sıra ılık suyumuzu eklemeye geldi. İlk olarak 1 su bardağı ılık suyumuzu ekliyoruz. Ardından ikinci su bardağımız tam dolu değil, bir parmak az olacak şekilde ılık suyumuzu ekliyoruz. Ilık suyumuzu ekledikten sonra kaşık yardımıyla güzelce karıştırıp yoğurma aşamasına başlıyoruz. Hamurumuzu güzelce yoğurmaya başladık. Burada şu konuya değinmek istiyorum. Her unun özü farklıdır. Unun özü farklı olduğu için kimisi 2 su bardağı ılık su isteyebilir. Siz de burada kendiniz bunun ayarlamasını yapmanız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz biraz cıvık bir hamur olacak. Bu cıvık hamurumuzu iyice güzelce 5-10 dakika boyunca yoğurma işlemine devam ediyoruz. Hamurumuzu yoğurma işlemini bitirdik. Ele yapışan güzel bir hamur elde ettik. Şimdi güzelce streç filmle üzerine kapatacağız. 1 saat boyunca dinlenme aşamasına bırakacağız. Kabımızı streçleme işlemini gerçekleştirdik. Ardından sıcak olsun diye sofra bezimize güzelce sardık. Bu şekilde 1 saat boyunca mayalanması için bırakıyoruz. Hamurumuzu 1 saat boyunca mayalanma işlemini gerçekleştirdik. Bakın şu şekilde güzelce hamurumuz kabarmış oldu. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine aldık. Bir miktar üzerine un eklemesi yaptık ve bu şekilde katlamaya başlıyoruz. Bu şekilde 10-15 defa tekrar edecek şekilde katlama işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Burası önemli. Katlama işlemine özen göstermemiz gerekiyor. Katlama işlemini gerçekleştirdikten sonra hamurumuzu 2 eşit parçaya bölüyoruz. Hamurumuzu 2 eşit parçaya bölüp yuvarlama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bu hamurlarımıza üzerine mısır unu serpmiş olduğumuz tepsimizin üzerine alıyoruz. Bakın şu şekilde altlarına güzelce mısır unu serpme işlemini gerçekleştirdik. Bu şekilde yuvarlak tepsimizin üzerine bu hamurlarımızı alıyoruz. Bu şekilde mısır ununun üzerine koyduktan sonra çok az miktarda kuvvet uygulayarak hamurumuzu açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Çok değil, bakın çok fazla değil. 3-5 dokunuşla bu şekilde hamurumuzu bir miktar açıyoruz. Burada tepsimizin üzerine koymuş olduğumuz unun kesinlikle mısır unu olması gerekiyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Bu şekilde hamurumuzu az bir miktar elle açtıktan sonra 15-20 dakika boyunca mayalanması için bırakıyoruz. Hamurlarımızın üzerine güzelce sofra bezi yardımıyla kapatıyoruz. 20 dakika boyunca mayalanması için bu şekilde bırakıyoruz. Hamurlarımızın tepsi mayası gelirken pidelerimizin üzerine sürecek olduğumuz şifamızı hazırlıyoruz. Şimdi şifamız için ilk olarak kasemizin içerisine 2 yemek kaşığı unumuzu aldık. Ardından yarım çay bardağı soğuk suyumuzu ekliyoruz. Ve ardından yarım çay bardağı kaynar suyumuzu ekliyoruz. Bakın ılık değil, kaynar. Bu şekilde ekledikten sonra güzelce kaşık yardımıyla karışımımızı karıştırıyoruz. İlk başta biraz topaklanma meydana gelebiliyor, ancak karıştırdıkça o topaklanmalar çözülecek. O topaklanmalar çözülünceye kadar güzelce karıştırma işlemine devam ediyoruz. Pidemizin üzerine sürecek olduğumuz şifamızı görmüş olduğunuz gibi güzelce hazırladık. Şimdi bu pidemizin üzerine bu şifamızı sürdükten sonra sürecek olduğumuz yumurta sarısıyla pekmez karışımımızı hazırlayacağız. Bunun için ilk olarak bir kasemizin içerisine 2 adet sadece yumurta sarısını aldık. Yumurtanın beyazıyla sarısını ayırdık. İçerisine çok az miktarda pekmez eklemesi yapıyoruz. Ve ardından pekmez ile yumurtamızı güzelce karıştırıyoruz. Yumurta sarımızı ve şifamızı güzelce hazırladık. Şimdi burada pidemizi yapmaya başlamadan önce fırınımızı açacağız. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Fırınımızı çok güzel bir şekilde ısıtmamız gerekiyor. Maksimum derecede ısıtmaya alacağız. Ve içerisindeki tepsimiz bu şekilde ters olacak. Tepsimiz ters bir şekilde ısınacak ve bu şekilde ters kısmına pidelerimizi yerleştirip güzelce pişirme işlemini gerçekleştireceğiz. Bu fırın tepsisini bu şekilde ters koyup pişirdiğiniz zaman aynı fırınlarda pişmiş gibi bir pide elde etmeyi planlıyoruz. İnşallah bu şekilde olacak. Hamurumuzu soframızın altından çıkardık. Bakın tepsi mayası nasıl gelmiş, gayet güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi ilk olarak hazırlamış olduğumuz şifamızı elimize batırıp güzelce hamurumuza şekil vermeye başlıyoruz. Şifaya elimizi batırıyoruz. Ardından hamurumuza bu şekilde şekil verme işlemine devam ediyoruz.
İlk olarak pidemizin kenar kısmını bu şekilde güzelce hazırlıyoruz ve ardından orta kısmına geçiyoruz. Her defasında elimizi şifaya batırmayı ihmal etmiyoruz. Her defasında elimizi şifamıza batırıp güzelce şekil verme işlemine devam ediyoruz. Burada pide şeklinin tamamen 10 numara ve güzel bir şekilde çıkmasını istiyorsanız sürekli tekrarlamanız gerekiyor. Bir defa bu şekli vermeniz yeterli olmayacak. 3-4 defa aynı şekilde tekrar ederek bu şekilde şekil verme işlemine devam ediyoruz. Hamurumuzu yatay hale çevirdik ve bu şekilde tekrardan şekil verme işlemine devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ilk etap şekil verme işlemimizi gerçekleştirdik. 10 numara görüntüsü var. Kameradan da inşallah belli oluyordur. Şimdi yumurta sarısıyla pekmez karışımımızı güzelce pidemizin üzerine ekliyoruz. Burada yumurta sarısı ve pekmez karışımımızı eklerken hamurun havasını almamak adına ilk etapta şu şekilde kabarcıkların üzerine sürüyoruz. Direkt olarak sürme işlemi yapmıyoruz. Sadece tek tek kabarcıkların üzerine sürüyoruz. Yumurta sarımızı güzelce sürme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi susam ve çörek otu eklememizi yapıyoruz. Çörek otu ve susam eklememizi yaptık. Şimdi 15 dakika boyunca ısıtmaya bırakmış olduğumuz iyice tamamen ısınmış olan fırınımızın içerisine pidemizi vereceğiz. Bu şekilde susam ve çörek otumuzu ekledikten sonra alt tarafından tutup hamurumuzun güzelce açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde genişleterek açma işlemine devam ediyoruz. Çok aşırı bir şekilde kuvvet uygulayarak çekmiyoruz. Hafif hafif güzel güzel kenarlarından tutup geriye doğru çekerek bu şekilde pidemizi açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Pidemizi güzelce açma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bakın şu şekilde kaydırarak güzelce tepsimizin üzerine koyup fırınımızı kapatıyoruz. Fırınımız 200 derecede olacak şekilde pişirme işlemine başlıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Üzeri kızarıncaya kadar pişirme işlemine devam edeceğiz. 200 derecede 15 dakika boyunca pidemizi pişirme işlemini gerçekleştirdik. Efsane görüntüde, efsane bir görüntüsü olan bu iş oldu diyen bir pide elde etmiş bulunmaktayız. Şimdi sizlere yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Bakın pidemizi çıkaralı 5 dakika oldu. Dokunduğum yerler hemen geriye kalkıyor. Gayet yumuşak, gayet 10 numara 5 yıldız olarak adlandırabileceğimiz efsane bir pide elde etmiş bulunmaktayız dostlarım. Son olarak sizlere pidemizin ne kadar yumuşak olduğunu göstermek için küçük bir parça bölme işlemini gerçekleştirdik. Bakın şöyle pof pof gayet güzel tamamen fırından alınmış bir pide olduğunu sizlere çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. 10 numara bir pide elde etmiş bulunmaktayız. Bu Ramazan pidesinin sırrını da sizlere bu şekilde vermiş olduk. Sizler de bu vermiş olduğumuz tarif ile gerekli talimatlara uyarak efsane bir Ramazan pidesi evlerinizde gönül rahatlığıyla elde edebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.